Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü size anlatacak olduğum konu çevreci goller mücadelesi hakkında bilgi vereceğim. Ve transfer listesinden alınan bir oyuncunun kaliteli olup olmadığını nasıl test ediyoruz? Size kısaca bunları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kadro ekranıma giriyorum. Ben burada dün 2 tane oyuncu aldım. Biri 52 gücünde kanat forvet MR AMR. Diğeri de ML oyuncusu 69 gücünde. Bu da kanat forvet. MR oyuncumu önümüz sezon bu oyuncunun yerine yapmayı düşünüyorum. ML oyuncumu da 3 sezon sonra bu oyuncumun yerine yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar oyuncuyu transfer ettikten sonra oyuncuya ister özel yetenek isterseniz mevki veriyorsunuz. İlk öncelikli olarak. Şimdi ben buna öncelikli olaraktan arkadaşlar özel yetenek vermek istiyorum. Özel yeteneğinde oyun kurucu vereceğim arkadaşlar. Diğer oyuncuma da buna da mevki verelim. Buna da AML mevkisi vereyim arkadaşlar. Öncelikli olarak arkadaşlar bunları yapıyoruz. Daha sonrasında antrenman bölümüne gelerek altı adet çok zor olan antrenmanlardan hızlı kontra atak veyahut da spor salonu ya da depar atmayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra transfer ettiğiniz oyuncuyu seçerek ikisini bir değil arkadaşlar. Önce bir tanesini. Mesela MR oyuncumuza bakalım. Oyuncumuzu seçtik arkadaşlar. Şimdi buna arkadaşlar 7 adet antrenman yaptırıyoruz. Şimdi bu birinci antrenmanımız arkadaşlar. Ne aldı? Bir tane oyun kurucu aldı. Daha sonra bir antrenman daha yaptırıyoruz. Bakın arkadaşlar bu defa 2 tane aldı. 1, 2. Şimdi bir tane daha yaptırıyoruz. Evet. Üçüncü antrenmandan da 2 aldı. Arkadaşlar bu antrenmanı toplam 7 defa yaptıracağız oyuncuya. Şimdi 3 antrenman yaptırdık. Devam ediyoruz. Dördüncü antrenmandan da 2 aldı arkadaşlar. Beşinci antrenmandan da 2 aldı. Altıncı antrenmandan da 2 aldı. Büyük ihtimal son antrenmandan da 2 alacak. Bundan 1 aldı. Sorun yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam 7 antrenmandan 12 tane özel yetenek aldı. Arkadaşlar bu oyuncu kaliteli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Bu oyuncuyu yapabilirsiniz. Direkt ilk baş yaptırdığım antrenmanda 1 almıştı. Bunu 2 olarak almış olsaydı daha da kaliteli bir oyuncu oluyordu. Yani sizin mutant diye tabir ettiğiniz cinsten bir oyuncu oluyordu ama bu oyuncu da güzel. Şimdi arkadaşlar diğer oyuncumuza gelelim. Yine şuradan aynısını seçiyorum. Oyunculardan bunu çıkarıyorum. Bu defa bunu seçiyorum arkadaşlar. Aynı antrenmanı 7 defa da bu oyuncuya yaptıracağız.
Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi bu oyuncu mutant denilen oyuncu. Direkt 2 aldı. Ve bu oyuncu 2 ile devam edecek. Gördüğünüz gibi bu oyuncu hep 2-2-2 gider. Arada bir de 3 alır. İşte arkadaşlar, bu da oyuncunun en kalitelisi olmuş oluyor. Yani mutant diye tabir edilen oyuncu. Buna daha antrenman yaptırmaya gerek yok. Direkt 2 aldıysa zaten 2 ile devam ediyor. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi gelelim diğer konumuza. Çevre golleri mücadelesi başlıyor arkadaşlar 2 gün sonra. Yani Perşembe günü saat 11'de başlayacak bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu etkinlik 5 aşamalı bir etkinlik. Her etkinliğin son aşamasında Nordeus'un bot takımlarına karşı oynuyoruz. Ama diğer bölümlerinde normal sizin benim gibi gerçek menajerlere karşı oynadığımız bir etkinlik. Şimdi arkadaşlar, bunda dikkat etmemiz gereken şu. Öncelikli olarak bu etkinliği oyunun ilk günü kesinlikle oynamayın. Sebebi nedir diye sorarsanız ya da neden diye sorarsanız şundan dolayı. Şimdi arkadaşlar, burada bildiğiniz gibi dereceli şampiyona var. Şimdi ola ki ilk gün oynadığınız zaman buradaki rakiplerden herhangi biri gelebilir size. Mesela şu arkadaşın gücü 163. Aslında bunun gücü daha fazla. Ve bir de böyle oyuncularının oyun tarzlarını çarpı 7 yapıyorlar. Bunları zaten yenemezsiniz. Ben de yenemem. Birinci sebep bu. Bundan dolayı oynamayın. Daha sonrasında arkadaşlar yine hafta sonuna da denk gelecek. 7 gün süren bir etkinlik oluyor. Cumartesi, pazar günleri de kesinlikle oynamayın. Çünkü o günlerde federasyon maçları oluyor. Bu yüzden de federasyon takımları yine oyun tarzlarını çarpı 7 yapar. Veya antrenmanlarını yüksek mor veya sarı kartlarla yapar. Böyle bir rakibe de denk gelirseniz yenilirsiniz. Bu etkinliği son gün oynayın ve kazanma ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Şimdi bir de arkadaşlar şu var. Şimdi dedim ya, bu etkinliğin son takımları, yani her aşamanın son takımı Nordeus'un bot takımları oluyor. Şimdi bu takımların güçlerini daha önceki videomda anlatmıştım. Siz belirleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da uygulamalı olarak size ben göstereyim. Diğer etkinlikte arkadaşlar yedeklerdeki yıldız gücü olarak en güçlü 4 oyuncumuzu seçiyorduk. Bunda ise yıldız gücü olarak en güçlü 5 oyuncumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hesaplamasını yaptım. Şimdi benim birinci oyuncum bu. 90 gücünde. İkincisi bu 89 gücünde. Üçüncüsü bu 52 gücünde. Dördüncüsü bu 69 gücünde. Beşincisi de bu 36 gücünde arkadaşlar. Bunların toplamı 336 yapıyor arkadaşlar. Ben bunu hesapladım. Az önce videoya başlamadan önce. Şimdi benim takımımın gücü 150. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Size uygulamalı olarak göstereyim. Arkadaşlar öncelikle takımınızın gücünü yazıyorsunuz. 150 çarpı ilk 11'iniz. Yani ilk 11'inizin gücü 11 oyuncu olduğu için 150 takım gücünüz çarpı 11 ilk 11'iniz. Daha sonra arkadaşlar eşittir deyip
artı diyorsunuz 5 oyuncunun toplam gücü 336 idi bende. Daha sonra tekrar eşittir deyip bunu arkadaşlar 16'ya bölüyoruz. Neden 16? İlk 11'imiz 11 kişi, 5 de yedekten aldık 16 kişi. Bölü 16. Pardon, olmadı. 150 çarpı 11 eşittir artı 336 eşittir bölü 16. Şimdi arkadaşlar bana bu turnuvadaki birinci seviyedeki Nordeus'un ilk gelecek takımının gücü 124 veya 125 bu arada olacak. Son takımının gücü ise arkadaşlar, yani 5. aşamanın sonundaki takımın gücü ise bu 124'ün üzerine 30 ekleyerek buluyoruz. Yani 124, 134, 144, 154. Son takımın gücü de bana 154 gücünde gelecek. Şimdi benim gücüm 150. Hani 154 gücündeki takımı rahatlıkla yenebilirim. Şimdi bu sizde diyelim ki yüksek çıktı arkadaşlar. Atıyorum gücünüz 120. Son seviyede gelecek takım 130 gücünde veya 135 gücünde. Arkadaşlar bu zaman ne yapacaksınız? Kadroda kullanmayacak olduğunuz, yani yedeklerde daha doğrusu kullanmayacak olduğunuz en güçlü oyuncunuz hangisi ise arkadaşlar bunu direkt takımdan çıkarın. Ya şimdi sat deyin veya müzayedede sat deyin, satın. Ama arkadaşlar bunu etkinliğe kayıt olmadan önce pardon, etkinliğe kayıt olmadan önce yapmanız lazım. Kayıt olduktan sonra yaparsanız bu olmuyor daha. Veya iki oyuncuyu, o size kalmış bir şey. Bunları çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da etkinlik başlamadan önce deneyin. Güç hesaplamasını, dediğim sonuç çıkacaktır arkadaşlar mutlaka. Videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.